Merhaba Yeşil Yolculuk ailesi. Bugün, kış mevsiminin en sessiz süper gıdalarından biri olan karnabaharı konuşacağız. Çoğumuz onu sadece bir garnitür veya düşük karbonhidratlı bir alternatif olarak görsek de, karnabahar, metabolizmanızı yavaşlatan ve kilo vermenizi engelleyen gizli bir düşmana karşı en güçlü silahınızdır. Peki, bu basit sebzeyi haftada sadece 3 kere yerseniz vücudunuzda tam olarak ne olur? Cevap, başlığımızda gizli, yağ hücrelerini temizleyen kış detoksu, gizli düşman, kronik iltihap, enflamasyon, yıllarca kilo vermenin sadece kalori alımı ve egzersizden ibaret olduğu öğretildi. Oysa modern bilim, inatçı kiloların ve bölgesel yağlanmanın arkasında yatan asıl engelin kronik iltihap olduğunu kanıtladı. Özellikle yağ hücreleriniz, adipoz doku, iltihaplandığında hormonal sinyallere karşı duyarsız hale gelirler. İltihaplı bir yağ hücresi, leptin direncine yol açar, tokluk sinyali gitmez ve sürekli yağ depolama modunda kalır. Yağ hücrelerini temizlemek ve kilo vermeyi yeniden başlatmak için önce bu gizli iltihabı söndürmek zorundayız. Karnabaharın gizli gücü, sülforafan işte karnabaharın devreye girdiği yer burası. Karnabahar, ait olduğu Turpgiller familyasının imzası olan glukozinolatları içerir. Biz karnabaharı kestiğimizde, çiğnediğimizde veya hafifçe pişirdiğimizde bu bileşikler anında biyolojik olarak inanılmaz aktif bir bileşiğe dönüşür. Sülforafan, iltihabın master anahtarıdır. Sülforafan, vücuda girdiğinde hücrelerin çekirdeğine ulaşır ve NRF2 adı verilen bir anahtar proteini aktive eder. NRF2, vücudun antioksidan savunma ve detoks sistemini yöneten bir master switch gibidir. NRF2 aktive olduğunda, iltihaba yol açan ana sinyal yolları, özellikle NFKB, doğrudan baskılanır. Sonuç, haftada 3 kere karnabahar tüketimiyle aldığınız sülforafan, yağ hücrelerinizdeki ve vücudunuzdaki kronik iltihabı sessizce söndürmeye başlar. İltihap azaldıkça, yağ hücreleriniz hormonal sinyallere yeniden cevap vermeye başlar ve doğal olarak depolama modundan, enerji yakma moduna geçebilir. Bu, karnabaharın sunduğu en güçlü kış detoksu etkisidir. Ancak sülforafanın bu gücünden tam olarak yararlanmak için, karnabaharı doğru hazırlama sırrını bilmelisiniz. Bir sonraki bölümde, karnabaharın karaciğer detoksunu nasıl turboşarj ettiğini ve sülforafan kaybını önleyen kritik pişirme tekniklerini detaylandıracağız. Sülforafanın iltihabı söndürme gücünden bahsettik. Ancak karnabaharın yağ hücrelerini temizleme sürecine katkısı, sadece iltihabı azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda vücudumuzun ana detoks motorunu, yani karaciğeri de süper şarj ediyor. Karaciğer detoksu ve faz 2 hızlandırıcısı, karaciğer, toksinleri 2 aşamalı bir süreçte temizler, faz 1, toksinleri işler, faz 2 ise onları vücuttan atılmaya hazır, suda çözünür hale getirir. Toksinler faz 2'den yeterince hızlı geçemezse, karaciğer aşırı yüklenir ve toksinleri yağ hücrelerinde depolamak zorunda kalır. Sülforafan, doğrudan karaciğerin faz 2 detoks enzimlerini, özellikle glutatyon S-transferaz, inanılmaz derecede hızlandırır. Haftada 3 kere karnabahar tüketimi, bu detoks yolunu sürekli açık tutar ve böylece karaciğer, toksinleri yağda saklamak yerine hızla dışarı atar. Bu, vücudu içeriden temizleyen gerçek bir kış detoksu anlamına gelir. Sır 3, bağırsak detoksu ve mikrobiyota desteği, karnabahar, inanılmaz derecede zengin bir diyet lif kaynağıdır. Bu lif, kalın bağırsağınızdaki dost bakteriler, mikrobiyota için mükemmel bir besindir. Mikrobiyota, bu life'ı fermente ederek kısa zincirli yağ asitleri, KZYA, üretir. Bağırsak duvarı onarımı, bu KZYA'lar, bağırsak duvarının bütünlüğünü korur, sızdıran bağırsak sendromunu önler ve iltihaplı sinyallerin kana geçmesini engeller. İştah kontrolü, KZYA'lar aynı zamanda iştahı düzenleyen hormonların salınımını da etkileyerek tokluk hissine destek olur. Sağlıklı bağırsak eşittir daha az iltihap eşittir daha kolay kilo verme. Karnabahar, bu detoks zincirinin halkalarını güçlendirir. Sır 4, sülforafanı %200 artırma sanatı, pişirme sırrı karnabaharın tüm faydasını, yani sülforafanı almak, tamamen onu nasıl hazırladığınızla ilgilidir. Sülforafan, ısıya son derece duyarlıdır. Yanlış pişirme tekniği, tüm glukozinolatları yok edebilir. İşte basit, 2 aşamalı kural, kes, beklet ve hafifçe pişir, kesme ve bekleme kuralı, karnabaharı yemeden önce mutlaka küçük parçalara ayırın. Ardından, enzimlerin sülforafanı oluşturması için en az 40 dakika kadar bekletin.
Bu bekleme süresi kritik öneme sahiptir. Düşük ısıda pişirme, karnabaharı kaynayan suya atmayın. Bunun yerine hafifçe buharda pişirin, 4 ila 5 dakika veya düşük ısıda fırınlayın. 10 dakikadan fazla kaynatmak, sülforafanı tamamen yok eder. Bonus güçlendirici. Eğer haşlamak zorundaysanız, pişmiş karnabaharın üzerine bir tutam hardal tozu, mirosinaz enzimi içerir, serpin. Bu, kaybolan sülforafan oluşumunu yeniden tetikler. Bu basit hazırlık sırrını uygulayarak, haftada 3 kere tükettiğiniz karnabahardan alacağınız detoks ve iltihap söndürme gücünü en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bir sonraki bölümde, karnabaharın gizli C vitamini ve kolesterol düşürücü gücünü konuşacak ve videoyu sonlandıracağız. Karnabaharın iltihap söndürme ve karaciğer detoksu faydalarının metabolik sağlığımıza olan etkilerini inceledik. Ancak karnabaharın faydaları sadece sülforafan ile sınırlı değil, kış aylarında ihtiyacımız olan iki hayati alanda daha sessizce görev yapar, bağışıklık gücü ve kalp sağlığı. Sır 5, kış bağışıklık kalkanı yüksek C vitamini yoğunluğu karnabaharın beyaz görünümü sizi yanıltmasın. Karnabahar, porsiyon başına şaşırtıcı derecede yüksek miktarda C vitamini içerir. Bir porsiyon karnabahar, günlük C vitamini ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilir. Antioksidan savunma, C vitamini güçlü bir antioksidandır. Özellikle kış aylarında artan serbest radikaller ve enfeksiyonlarla savaşmak için bu hayati öneme sahiptir. Kollajen üretimi, C vitamini sadece bağışıklık için değil, aynı zamanda cilt, eklem ve damar sağlığımızın temel taşı olan kollajen sentezi için de gereklidir. İltihap sönerken, C vitamini doku onarımını hızlandırır, bağışıklık hücrelerinin desteği, yeterli C vitamini seviyesi, T hücreleri ve fagositoz gibi bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasına olanak tanır. Haftada 3 kere karnabahar tüketimi, kış boyunca bu bağışıklık kalkanını sürekli takviye etmenizi sağlar. Sır 6, safra asitlerine bağlanma ve kalp sağlığı karnabaharın yüksek lif içeriği, özellikle sindirim sistemindeki çözünür kısmı, doğrudan kalp sağlığınızı ve kolesterol yönetiminizi destekler. Bu mekanizma, Trabzon hurmasına benzer. Ancak karnabaharın düşük kalorili yapısı onu kilo kontrolü için daha ideal kılar. Safra asitlerini bağlama, lif, bağırsaklarda safra asitlerine bağlanır. Vücut, atılan bu safra asitlerini yenilemek için karaciğerdeki kolesterolü kullanmak zorundadır. Dolaylı kolesterol düşüşü, bu süreç, kandaki LDL, kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine dolaylı olarak yardımcı olur. İltihap sönüyor, yağ hücreleri temizleniyor ve kolesterol dengeleniyor. Hepsi tek bir basit sebze pratik rutin oluşturma. Haftada 3 kereyi nasıl başarırız? Bu faydaları rutininize entegre etmek zor olmak zorunda değil. İşte karnabaharı haftada 3 kere tüketmek için basit fikirler, unutmayın, hep kes, beklet ve hafifçe pişir kuralıyla, gün 1, öğle yemeği, hafifçe buharda pişirilmiş karnabahar çiçeklerini zeytinyağı ve zerdeçal ile karıştırarak salatalarınıza ekleyin. Gün 2, akşam yemeği, karnabaharı yüksek ısıda kızartmak yerine, hafifçe buharda pişirip ardından hardal tozu ekleyerek püre haline getirin. Patates püresi yerine, gün 3 kahvaltı, ara öğün, hafta başında hazırladığınız hafif pişmiş karnabaharı, sabah smoothie'nize bir avuç koyarak, smoothie'ye gizlice ekleyin. Tadını almayacaksınız ama sülforafan görev başında olacaktır. Bu basit stratejilerle, haftada 3 kere karnabahar yeme hedefine kolayca ulaşabilir ve vücudunuzdaki tüm yağ hücrelerini temizleyen kış detoksunu aktif hale getirebilirsiniz. Harika! İzleyicinin bilgiyi tam olarak sindirmesi, motivasyonunun artması ve hemen harekete geçmesi için son ve en uzun bölüm 4, tüm bilgileri özetleyen güçlü bir kapanış çağrısı ile birleştirerek hazırlıyorum. Bu bölümün sonunda videoyu sonlandıracağız. Değerli Yeşil Yolculuk takipçileri, bu videoda karnabaharın sadece bir sebze değil, metabolizmanızın ve detoks sisteminizin anahtarını taşıyan bir biyokimyasal güç merkezi olduğunu gördük. Artık tüm bu bilgileri bir araya getirip, karnabaharın kış aylarında neden bu kadar eşsiz olduğunu anlamanın zamanı geldi. Sır 7, kan şekeri stabilizasyonu ve insülin hassasiyeti iltihap ve yağ depolama arasındaki kısır döngüden bahsettik. Bu döngünün ana oyuncularından biri de insülin direncidir. İnsülin direnci, hücrelerinizin insüline doğru yanıt verememesi ve kandaki şekerin sürekli yüksek kalması durumudur. Düşük glisemik yük, karnabahar, karbonhidrat açısından son derece düşük olduğu için, birçok popüler sebzeye göre, kan şekerinde ani ve büyük sıçramalara neden olmaz. İnsülin duyarlılığı, sülforafan,
iltihabı söndürerek ve yağ hücrelerini rahatlatarak dolaylı yoldan insülin reseptörlerinin hassasiyetini artırmaya yardımcı olabilir. Hücreleriniz insüline daha iyi yanıt verdiğinde, enerji olarak kullanmak için yağ depolarına daha kolay erişebilir. Bu, karnabaharın inatçı kilo verme direncini kırmadaki en sessiz ama en etkili rolüdür. Sır 8, mikronutrient yoğunluğu ve metabolik verimlilik. Karnabahar, sadece sülforafan ve C vitamini ile değil, aynı zamanda B vitaminleri, özellikle B6 ve folat ve temel mineraller, potasyum ve manganez açısından da zengindir. Bu bileşenler, metabolizmanın her gün gerçekleştirdiği binlerce kimyasal reaksiyon için zorunludur. Enerji üretimi, B vitaminleri, yediğiniz besinleri enerjiye dönüştürme süreçlerinde kofaktör olarak görev yapar. Karnabahar, metabolik verimliliğinizi artırarak vücudunuzun daha az çabayla daha fazla iş yapmasını sağlar. Hücresel iletişim, manganez ve potasyum, sinir sistemi ve kas fonksiyonları için kritiktir. Detoks sürecinin düzgün çalışması için hücresel iletişim hayati önem taşır. Karnabahar yiyerek sadece iltihabı söndürmüyor, aynı zamanda metabolizma motorunuzun çalışması için gereken tüm küçük parçaları da yağlıyorsunuz. Nihai özet ve karnabahar manifestosu. Haftada 3 kere karnabahar yediğinizde olanları özetleyelim. Gün 1, sülforafan, NFKB yolunu baskılamaya başlar. Yağ hücrelerindeki gizli iltihap söner. Gün 2, lifler bağırsaklarda safra asitlerine bağlanır. Karaciğer kolesterol kullanarak safra üretmeye zorlanır. Gün 3, faz 2 detoks enzimleri, glutatyon S-transferaz, turbo şarj olur. Toksinler yağ hücrelerinden atılmaya başlar. Haftalık etki, bağışıklık güçlenir, insülin hassasiyeti artar ve metabolizma, depolama modundan yakma moduna geçer. Kapanış çağrısı ve yeşil yolculuk manifestosu. Bu basit, ucuz ve erişilebilir süper gıda, karmaşık diyetlere veya pahalı takviyelere ihtiyacınız olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Sizden istediğim şey, bu bilgiyi sadece dinlemekle kalmayın, hemen uygulayın. Eylem planı, lütfen bu haftadan itibaren haftada 3 kere karnabahar, unutmayın, kes, beklet ve hafifçe pişir kuralıyla tüketmeye başlayın. Geri bildirim, bir ay sonra, sabah uyandığınızdaki enerji farkını, sindirim rahatlığınızı ve bel çevrenizdeki incelmeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Topluluğumuz için ilham kaynağı olun, paylaşın. Bu bilgiyi, inatçı kilolarıyla veya sürekli yorgunlukla mücadele eden sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı yaşam bilgisi yayıldıkça hepimiz daha iyi oluruz. Unutmayın, yeşil yolculuk, basit beslenme alışkanlıkları ve güçlü bilimsel temeller üzerine kuruludur. Size verilen bu bilgi, dönüşümünüzün başlangıcıdır. Burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kritik sağlık sırrında görüşmek üzere, sağlıklı ve zinde kalın.